Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. NASA, bir sonraki görevinde Dünya'nın üst atmosferini incelemek için, 100 kilometre yüksekliğe futbol sahası büyüklüğünde, bir balon çıkaracak. Balon, 2,5 metrelik bir teleskop taşıyacak. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, bir yandan uzayı araştırmaya devam ederken, bir yandan da Dünya hakkında daha fazla bilgi elde etmek için, çalışmalarına devam ediyor. NASA, Dünya'yı araştırma çalışmaları kapsamında, bir sonraki görevinde üst atmosfere, stadyum büyüklüğünde bir balon göndermeyi planlıyor. Sadece belirli dalga boylarındaki ışığı inceleyecek olan, yaklaşık 2,5 metre büyüklüğündeki Astros adlı bir teleskobu, stratosfere göndermeyi planlayan NASA projesini, Jet Propulsion Laboratuvarına emanet etmiş durumda. Güneşten genel mor ötesi ışıkları soğuran stratosfer, bir anlamda Dünya'da bildiğimiz yaşamın var olmasını sağlıyor. NASA'nın Astros'u devasa bir balon ile, atmosfere göndermesi yeni bir tercih değil. Uzay Ajansı, yaklaşık 30 yıldır pek çok görev için balonlardan faydalanıyor. Zira, atmosferin üst katmanlarına çıkmayı gerektiren pek çok görevde balonları kullanmak, maliyet ve zamandan tasarruf sağlıyor. Bununla birlikte, balon kullanmanın bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin bir balon, gelişmiş bir uzay aracına göre dış etkenlerden çok daha kolay etkilenebilir. NASA'nın Astros'u taşımak için kullanacağı, devasa balonun da 120 metrelik bir çapa sahip olacağını düşünürsek, görevde ciddi bir risk faktörünün olacağını da söyleyebiliriz. Stratosferdeki mor ötesi ışınları yeryüzünden doğru bir şekilde görüntülemek, pek mümkün değil. Bu nedenle Astros bir balon ile, yaklaşık 100 kilometrelik bir yüksekliğe çıkacak. Üst atmosferdeki rüzgarlar, yaklaşık bir ay sürecek gözlemler boyunca, balonu ve üzerindeki Astros'u taşıyacak. Balonlar eski teknoloji gibi görünse de, NASA'ya yer veya uzay tabanlı görevlere göre, benzersiz avantajlar sunuyorlar. NASA'nın bilimsel balon programı 30 yıldır, Virginia'daki Wallops uçuş tesisinde faaliyet gösteriyor. NASA'nın tüm bilim disiplinli deneylerin yanı sıra, teknoloji geliştirme ve eğitim amaçlı deneyleri desteklemek için, yılda 10 ila 15 görev başlatıyor. Balon misyonları, uzay misyonlarına kıyasla, sadece daha düşük maliyetlere sahip değildir, aynı zamanda erken planlama ve dağıtım arasında, daha kısa süreye sahiptir. Bu da, yeni veya en yeni teknolojileri kullanmayan daha yüksek riskleri, kabul edebilecekleri anlamına gelir. Bu riskler, bir görevin bilim çıktısını etkileyebilecek, bilinmeyen teknik veya operasyonel zorluklar şeklinde olabilir. Bu görevler üzerinde çalışarak, balon misyonları gelecekteki görevlerin, bu yeni teknolojilerin faydalarından faydalanması için, zemin hazırlayabilir. Proje müdürü Joe Siles, Astros gibi balon görevleri, uzay görevlerinden daha yüksek riskli, ancak mütevazı maliyetle yüksek ödüller veriyor dedi. Astros ile daha önce hiç denenmemiş astrofizik gözlemler yapmayı istiyoruz dedi. Astros, yeni oluşan yıldızların etrafındaki gazın hareketini ve hızını ölçmek için bir alet taşıyacaktır. Uçuş sırasında görevi, Samanyolu galaksisinde iki yıldızı oluşturan bölgede dahil olmak üzere, 4 ana hedefi inceleyecek. Ayrıca ilk kez 2 spesifik azot iyonunun varlığını tespit edecek ve haritalayacaktır. Bu azot iyonları, büyük yıldızlardan ve süpernova patlamasından gelen, rüzgarların bu yıldızı oluşturan bölgelerdeki gaz bulutlarını, yeniden şekillendirdiği yerleri ortaya çıkarabilir.